Sevgili arkadaşlar, bugün çok özel bir konuk var. Gerçekten çok özel bir konuk var yanımda. Bu sene Türkiye'den çıkan ve ticari başarı olarak en büyük satışı elde etmiş olan yerli yapım oyun Supermarket Simulator'ın geliştiricisi ve sahibi Yusuf Toptan. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Nasıl buldun İstanbul'u? İstanbul'u hiç beğenmedim. O da benim gibi Ankaralı. Ben İstanbul'a maruz kalmış bir Ankaralı olarak hayatıma devam ediyorum ama her Ankara'ya gittiğimde hayran kalıyorum. Oradaki Ferahlığa. azlığa diyeyim, ferahlığa. Çok ferah. Evet, kaçacaksın değil mi? Video biter bitmez Evet. çuu diye gidiyorsun geriye. Direkt yolcuyum. Abi şimdi senle biz 5-6 aydır tanışıyoruz. Çok ilginç bir süreç geçirdin. Supermarket Simulator'ın çıkışı ve sonrası. Ama ben öncesine biraz götürmek istiyorum seni. Supermarket global bir hit oldu. Hatta Summer Game Fest'te bu yıl çıkan en çok satmış, en başarılı indie'ler sayfası vardı girişte. Senin oyun da orada parlıyordu. Supermarket Simulator'a giden yolda nereden başladın? 7 yıllık bir oyun geliştiricisiyim. 7 yıldır oyun geliştiriyorum. Üniversitede başladık. Yaşın kaç? 28. 28. Evet. Mobilden başladık. Ya aslında hep bilgisayar oyunu geliştirmek Aha. istedim. Hep böyle büyük bütçeli, büyük çaplı oyunlar geliştirmek istedim. Mobil daha kolaydı. Giriş yapmak için mobil daha uygun görünüyordu. Mobilden başladık. Nokta Games adı altında o dönemler işte self-publish casual oyun denedik. Sonra hyper casual trenine biz de bindik. Bir süre orada finansal olarak çok bir şey çıkmayınca aslında bir süre ara verdik. Ben sonra başka bir stüdyoda, Fransız bir stüdyoda çalıştım. Bir yıl gibi bir süre çalıştım. 13 ayın sonunda layoff süresinde işten çıkardılar. Ben de işte bir aylık evliydim işten çıktığımda maalesef. O borçla, o şeyle her Türk genci gibi o borçla işten çıkmak zorunda kaldım. İş aradığım bir dönemde yaklaşık bir ay iş aradım, buldum da ama çok kötü tecrübelerim oldu. Bu 23'ün sonları değil mi? 2023'ün sonlarına tekabül ediyor. Eylül'de çıktım. Ekim boyunca iş aradım. Girdim çıktım. Beğenemedim vesaire. Çok işte sektörden çok yoruldum. Özellikle mobil sektörden çok yoruldum. Başarısız yöneticilerden yoruldum. Dedim ki ya şimdi o zaman olabilir mi? Doğru zaman olabilir mi? Bir bilgisayar oyunu çıkarabilir miyiz? Kendi yağımızda kavrulalım. Eşim de üzerine işte uzunca konuştuk, düşündük ne yapabiliriz diye. Çok eski fikirlerimiz var bizim. Google'da dokümanları vardı. Fikirleri o zaman buluyorduk. Üniversitede sanki yapmışçasına heyecanlanır gibi dokümanları dolduruyorduk, GDD yazıyorduk. Bu da onlardan biri. O dönem işte açtık fikirleri. Ne var, ne yapabiliriz, neyi düşündük. Bu arada o dönemki fikirler çok güzel ama bugün yapamayız. Şu anki know-how'ımızla yapamayız deyip ertelemek zorunda kaldığımız fikirlerdi. Açtık fikirlere bakıyoruz. Hangisini bugün yapabiliriz? Elimizdeki bütçe ne kadar? İşte 4 ay. 4 ay yaşayabiliyoruz. Borç ödeyebiliyoruz vesaire. Plan yaptık. 4 ayda hangi oyun yapabiliriz? Hangisi bugünün marketine uyuyor? Bunlara baktık. Dedik ki Supermarket Simulator olsun. Bismillah deyip başladık. Bir sürede ben işte Steam Marketing'e baktım. Çünkü hep mobil tarafında olduğum için bir oyuncu olmama rağmen Steam oyuncusu, bilgisayar oyuncusu, marketing başka bir şey. Oraya baktık. Uzunca bir 3 haftayı falan belki oraya ayırmışımdır. Daha projeye başlamadan. Yapabilir miyiz diye. Bismillah deyip başladık. Hemen bir sayfa açtık. Bir haftada bir sayfa çıkardık. Trailer'la vesaire. Steam sayfası. Evet, Steam sayfasını açtık. Wishlist toplamaya başladık. Hani araştırmalarım bunu söylüyor. Açtık sayfayı. Başladık pazarlamaya. Bir yandan oyunu geliştirmeye başlıyorum. Yaklaşık 4 ayda. Bunun 3 ayı çok aktif. Öyle aktif ki o 3 ay bende yok. Hayatımda o 3 ay yok. Korona dönemi gibi hepimizin silindi ya o dönem. Bende o 3 ay da silindi fazladan. Şey diyordun hatta yani evimizde 3 oda var, ben bir odayı tanıyorum. Evet yani Yeni ev. çalışmaya gidiyorum yatak odasına dönüyorum. Çalışmaya gidiyorum yatak odasına dönüyorum. O şekilde bir 3 ay geçti. Tadını çıkaramadığım bir 3 aydı. 3 ayın sonunda 20 Şubat'ta 2024'te Supermarket Simulator'ı çıkardık. Early Access mi? Early Access Prolog mu? olarak çıkardık. Early Access. Evet, 20 Şubat'ta oyunu yayınladık. O günden bugüne işte çok şey değişti. Çok şey değişti, evet. Şimdi dün beraber Moby Dictum'da da bir panel yaptık Yusuf'la. Oradan bazı şeyleri sormam lazım burada. Bir satış tahmini, bu arada oyun şu anda bugün Ekim'in ortalarındayız. 3 milyon adet sattı değil mi? Senin tahminin neydi oyunu çıkarttığında? Kaç satacağını tahmin ediyordun? Tahminim
Yok hani tahmin etmek çok zor zaten ama hedefim 4000'di. 4000 satış yeterliydi çünkü ikinci oyuna da şey olsun. Yani bu arada en az 4000. Hani en az 4000 satalım. Hedefimiz bu. İkinci oyuna vaktim olsun. Borçları ödeyebileyim. Faturaları ödeyebileyim. 4000 satışla nasıl ödüyorsun? O taraflara hiç girmeyeceğim. O dönem yetiyordu. Bugün 4000 yetmeyebilir maalesef. Peki sence yani bu çok mütevazi bir tahminin var orada. 4000 satarım bir sonraki projeme kadar da bu bizi ailecek geçindirir tahminim var. Bir şeylerin beklenmedik derecede iyi gittiğini anladığın an ne oldu? İlki biraz kandırmaca da oldu bu arada. İlki oyun sayfasını açtık. Steam sayfasını. Tamamen umutsuz bir şekilde ben bugün bir adım atıyorum ama dünyada kimin haberi olacak acaba diye. Steam'den onay gelmişti. Dışarıdaydım. Gece 1 gibiydi. Uyumadan bir de şunu açayım öyle uyuyayım dedim. İyi ki yapmışım. Herhalde işte Time Zone'dan dolayı denk gelmiş. Japonya'da bir medya. O Japonya'da. sabaha karşı evet. Bir Japon medyası şöyle bir oyun Steam'de sayfası açıldı diye bir paylaşım yapmış. Bir blog yazılmış oraya. İlk başlangıç noktası bu mu? Evet. Sabah uyandığımda ya ilk wishlist'i aldık. Merakla bekliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 90 gibi bir şey olması lazım ilk gün. Çevremde bildiğim hani benchmark'a göre çok iyi. Ben mi acaba yanlış veriye bakıyorum falan diye düşünmeye başladım. Yani doğru mudur diye. Çünkü gece açtım. Tamamen umutsuz açtım. Hiçbir şey yok ortada. 90 acaba doğru mu? Arkadaşlarıma soruyorum. Buraya mı bakıyoruz gerçekten diye. Bilgisayarda gösteriyorum böyle. 90 iyi, güzel. Ertesi gün yanlış hatırlamıyorsam 160'a falan çıktı. Şok oluyoruz. Yani normal bir değer değil çünkü bildiğimiz. Günlük hiç duyurulmamış. Hiçbir şey. Ben diyorum ya yani release'e bastım sayfaya ve hani dünyada hiç kimsenin haberinin olmasını beklemiyorum. Sonra öğrendik ki ikinci ya da üçüncü günde bir veri takibi, trafik takibi yaptık. Öğrendik ki bir site var. İşte bu siteden trafik geliyor. Merak ettim nedir diye bir girdim. Meğer Japon medyasından bir site Japonca bir haber yapmış ve wishlistlerin zaten %90'ı Japon. Peki Early Access yayınlandığı anda haberdar olmasını sağlayan bir şey var değil mi? Öncesi var. Evet. Demo yayınladığın. Şimdi bunun devamında şu oldu. 1000 wishlist'e 10 günden az bir sürede ulaştı. Şimdi çok mükemmel bir benchmark. Benim bildiğim işte o 3 haftalık araştırmaların vesaireye göre oyun ortalamanın üstünde görünüyor. O klasa giriyor. Wishlist geliş. Evet, iyi satıyor şeyine giriyor. Bir üstü zaten süper satanlar vesaire yani AAA'lar. Çok iyi bu grupta olması. Herhalde olacak gibi dedim. Tema vesaire tutturduk gibi. Sonra ikinci bin wishlist 2,5 ay sonra geldi. O 2,5 ay ben böyle psikolojik olarak çöküyorum. Gittikçe her gün çöküyorum. Acaba iş mi bulsaydım falan demeye başladım böyle. Yanlış mı yaptık diye. Bir gün, o günü unutmuyorum, sadece 5 wishlist var. Normalde bile hiçbir şey yapmadığımız kendi normal cycle'ında 10-15 geliyor. 5'i görünce zaten çok üzüldüm. Ama devam ettik çünkü 4000 hedefliyorum. En az 4000 satarız. Satarız da. Bu sayılarla da satarız. Devam ettim açıkçası. İyi ki de devam etmişim. Son döneminde şu oldu. 20 Şubat'ta oyunu çıkacağız. Bu arada o da ayrı bir şey. Anekdot, komik, onu da anlatmak istiyorum. Oyunun ilk çıkış tarihi 13 Şubat. Steam Next Fest, şu an tam tarihi hatırlamıyorum. Biraz sonrası, hemen sonrası. Ve ben şunu fark ettim yolda. 13 Şubat'ta yetişmiyor oyun. Ertelemek zorundayım. Ama Şubat ayı içerisinde çıkmak zorundayım. Çünkü Steam o takvim ayının parasını bir sonraki ayın sonunda veriyor. Sen tam Ben yaşayamam o ay. Paranın bittiği anda gelecek. Evet. Ben o aya kadar yaşayamam çünkü. Hani Şubat, 1 Mart bile yapsam çıkış tarihini Mayıs'ın sonunda alacağım. Bir ay artıyor. Yapamadık tabii. O yüzden sadece 20 Şubat'a erteleyebildim. Bari 9 günlük parayı alayım. Ve şansıma da 4 yılda 1 Şubat'ın 29 çekmesi bu yılı buldu. Çıkışa işte 20 Şubat'ı planlıyoruz. Ocak'ta Next Fest'ten çok önce ben demoyu yayınladım. Basına Steam işte Next Fest'ten önce basın build'ları gönderiyor. Demoyu basının ilgisini çekerse belki diye. Elimdeki o anki son sürüm neyse bunu aldım demo diye Steam'e yükledim. Geri dönüşleri oldu. Kısıtlı şeydi tabii. Wishlist sayısına dokunmaya başladı. 60'a 70'e çıkmaya başladı. Güzel oldu. Ve o dönem artık deli gibi oyunu oynayan herkesi izliyorum. Herkesi izlemeye çalışıyorum. Orada Çevreme de oynatıyorum, izliyorum. Çünkü ilk izlenimi ne? Ben oraya bir tutorial yerleştirdim ama bunu algılayabiliyorlar mı, anlayabiliyorlar mı? Oyun ne kadar şey oluyor diye. İzlemeye çalıştım, izleyebildiğim herkesi.
küçük çaplı YouTuber'lar, işte Twitch yayıncıları vesaire de ulaşmaya çalıştım o dönem. Herkesi izledim. Bize ulaşmadı bu arada, buraya bir disclaimer açmak Evet, istiyorum. evet. Tanışmıyoruz henüz. Eşim hatta mail atabildiği kadar mail atıyor, demo çıktı vesaire, ama bir beklentimiz de yok açıkçası. Çünkü daha bu demo. Hani asıl şeyi early access'ten sonra yapmayı planlıyoruz. Marketing, yani influencer marketingi. Gene de ulaşmaya çalıştık. Oyunu oynayan kısıtlı sayıdaki o influencerları ben sabahlara kadar izliyorum. Artık oyunu geliştirmeyi bıraktım. Eşim kızıyor. Çalış artık diye, sadece izliyorsun Çalışıyorum. diye. Oyunu izliyorum ben sadece. Sabah 6'da uyuyup yayını kapatıp tamam artık yeter diye sabaha karşı 6'da uyuyup 10'da 11'de tekrar uyanıp çalışmaya başladığımı hatırlıyorum. Çok ciddi feedback topladım. Toplayabildiğim her türlü feedback'i topladım. Sözlü olarak onların verdiği, bir de onların vermesi dışında onların fark etmeden beni yönlendirdiği noktalar oldu. O yüzden izlemek istiyordum. Bakın, çok güzel bir şey okudum daha dün. Tam bunun üstüne sen söyledin. Kaç kişiydi toplam o dönem böyle psikopat gibi sabah 6'lara kadar takip ettiğin insan grubu sence? Onu geçmez. Tahmin et. Onu geçmez. 10 yayıncı ama total o izleyen Bir 3-5 bin vardır. 3-5 bin. Yani bak, 10 kişinin feedbackinden oyunu mükemmelleştirecek şeyler alıyorsun. Sid Meier'ın bir türlü okumayı bitiremediğim kitabının son sayfalarında şöyle bir şey var. Adamlar şey yapmışlar. Civilization'ın bir versiyonunda çatışmaların kazanma kaybetme oranını birden 10'a kadar rakamlarla kafaların üstünde yazmaya başlamış. Civilization Revolution'da konsol versiyonu. İşte sen de 3 yazıyor, ben de 1 yazıyor. Sen kazanacaksın ama nedir? Matematiksel olarak %25'te benim kazanma ihtimalim var değil mi? Hayır. Herkes şey diyor. Ya benim karakterin üstünde 3 yazıyordu, ben kazanmalıydım. Ama hani onun da bir kazanma hakkı var. Ama Evet. hayır, o 3'tü, ben 1. Sonra başka bir şey denemişler. 30'a 10 olmuş. Bu sefer kesinlikle 3 olanın kazanacağı bir şeyi arka planda yapmışlar. Yani %25 gözüküyor ama değil aslında. Hep sen kazanıyorsun. 30'a 10'da şey demeye başlamışlar. Ya ben overwhelmingly kazanmam lazımdı. Çünkü odd'lar daha yüksek ama hani 3'e 1 ile aynı 30'a 10. Hayır, 3'e 1 arasında 2 fark var. 30'a 10 arasında 20 fark var. Ben de çok sevdiğim bir geliştiricinin mottosunu kullandım diyor. Oyuncular salak olabilir ama bu haksız olduklarını göstermez. Aynen böyle yazmış şeyde. Yani oyuncu feedback'ini mutlaka oyun çıkarmadan önce alıp implement etmeniz lazım oyunun içine. Kesinlikle öyle. Buna çok paralel şeyler yaşadım. Ekranda izliyorum, bağırıyorum. Şuraya basacaksın, şuraya diye böyle kendimi yırtıyorum. Nasıl görmezsin diyorum ama oyuncu görmeyebiliyor. Aynen. Ben şunu yaptım mesela. Bizim oyunda şöyle bir mekanik var. Ürünü alıyorsun, alış fiyatın belli. Ben bunu ekranda gösteriyorum. Matematik yapmak zorunda kalmasınlar diye. Ekranda gösteriyorum. Altında piyasa fiyatını gösteriyorum. Hani optimal fiyatı kopya veriyorum. Ve bunun üstünde de biraz da marjin bıraktım. Risk almak isteyenler için Zarara orada bir girmesinler şey var. diye. Evet. Market price'ı hiç kimse görmüyor. Piyasa fiyatını hiç altında, yani aldığının altında, yazı girdiğinin input'unun üstünde, ama o yazıyı hiç kimse okumuyor. Şey mi ekledin ondan sonra? Final fiyatı girdiğin yere mi ekledin? Yok abi, şunu yaptım. O yazıya şöyle scale animasyonu koydum. Şu an hala oyunda o şekilde. Zıplayan bir yazı görünce ilk oraya bakıyor şimdi oyuncu. Gibi. Süper ya. Bu tür şeyleri böyle olabildiğince feedback topladım vesaire. Oyunun core gameplay'i, işte oyun açık mı, kolay kavruyor mu, ne kadar eğlendiriyor veya beklentileri ve gelecekteki beklentileri neyi topladım. Senin takıntılı olduğun belli. Yani peki senin kadar takıntılı olmalı mı bir solo developer sence? Yani Olursa iyi olur gibi. ya bu başarı, dünkü cümlenin aynısını kuracağım. Gezegenler hiç olmayacak şekilde arka arkaya dizilmiş belli Evet. ki. Yani gece 1'de açmasan o Japon şey görmeyecek. Veya hadi bir sonraki aya bunun parası gelsin demesen yine belki tutmayacak. Arada belki senin de kaçırdığın, Çok belki var. Markiplier oynadı arada. Onu görmüşsündür gerçi ama Evet. itici başka birilerinin oynamasını kaçıracaksın. Çok ciddi bir şans faktörü var burada ama şans olamayacak bazı şeyler de var. İlk oynayan herkesi takip edip feedbackleri orada şey yapmak. Hatta senin ilk tanıştığımız gün anlattığın bir şey var. Belki senden dinlesek daha iyi olur. Birisi oyunu açıyor ve çöküyor sürekli veya bir bug'la karşılaşıyor. Şey gelmiyor, müşteri gelmiyor. Orada sen bir şey yapıyorsun. Evet, yayını izliyorum yine.
çalışmaktan bu arada çok sıkıldım. Yayında biraz bana kaçma noktası oluyor tabii. Birilerinin oynadığını izlemek. Yine bir gün izliyorum. Hiç tanımadığım bir Amerikalı YouTuber. YouTube'da yayın açmış. Merak ettim, girdim. İzleyici sayısını tam net hatırlamıyorum ama birkaç yüz izleyicisi vardı o anda. Şu dikkatimi çekti. Böyle bir oyun var arkadaşlar. Supermarket Simulator. Yaklaşık işte 50 review var. Prolog'da bu arada. Prolog'dan bahsediyoruz. Daha full Early Access'e çıkmadık. Prolog deneyecek. 50 review var. %100 olumlu. Nasıl olabilir falan diye çok merak edip gireceği öyle bir beklenti oluşturdu ki. Her şey mükemmel. Yani herhalde dedi ki mükemmel oyunu buldum. Bir girdiler. Daha Early Access bile değil. Öncesinde Prolog asla kararlı bir sürüm değil zaten. Ve bir hata çıkıyor. Görüyor musunuz? %100 review. Bir şey çıkıyor %100 review. Böyle artık beni farklı şeylerle itham etmeye başladılar. Hani her Review satın almış almışım falan böyle. Yani akrabaları toplamış da review basmış falan diyorlar. Bir yerde bir hata oldu, bir bug vardı. Müşteri spawn olmuyor bir sebepten. Henüz çözememiştim o dönem. Biliyorum ama menüye çıkıp girince çözülüyor. Baktım oyun durdu. Herkes böyle bir şeye geldi, gaza gelmeye başladı. Toksik de bir community. Hiçbir title olmadan bir izleyiciymiş gibi menüye çık gir, düzelir yazdım. Çıktı girdi düzeldi. Ondan sonra bir şey daha oluyor. Menüye çık gir düzelir diye mimleşmeye başladı o yayında. Böyle bir şey oluyor. Menüye çık gir düzelir. Menü falan diye dalga geçmeye başlıyorlar. Bir yerde ben geliştirici olduğumu da açıkladım. Konuşmaya başladım, işte bir şey soruyorlarsa ben cevap veriyorum vesaire. Bir saat sonra o toksik community şeyden korkuyorum. 50 review var, orada yüzlerce kişi var. Girip negatif basacaklar diye korkuyorum. Olabilir. Girdim ve bir saat sonra şu oldu, artık benim yazdığım mesajlara kahkahalar atıyorlar. Yayıncı sanki benmişim gibi oldu. Böyle bir senaryoya döndü. Bütün content benim üzerimden dönüyor ve community o bir saat sonrasında 180 derece döndü. Hepsi artık desteklemeye başladılar. Ve çıkış günü aynı arkadaş birkaç bin izleyiciyle ben release butonuna bastığımda hemen merak edip girdim baktım kimler var diye. Bir indie oyun için bence çok gurur verici bir şey. Çıkış günü adam canlı yayında Steam sayfasında bekliyor, çıkışı bekliyor. Canlı yayında bekliyor. Geri sayım yapıyorlar. Bu bir indie oyun için bence mükemmel bir şey. Benim tek başıma yapabildiğim şeylerle mükemmel bir gururdu o anda benim için. Ya şimdi bu geldiğin nokta gerçekten ilginç ve Türkiye'de tabii simülasyon tarafında bir şey var, patlama var. Çok iyi simülasyon oyunları da çıkıyor şu anda ama yani o beslenme zincirinin en tepesinde senin oyun duruyor. Bu noktada geliştiricilere verebileceğin bir şey var mı? Spesifik tavsiye. Şimdi sen burada olarak anlatıyorsun. Yani parasız kaldım. 4 ayda da bunu geliştirdim. Tuttu. Aslında öyle değil. Her ne kadar çok... vardır ya, özür dilerim. 7 yıl artı 4 ay. Aynen öyle. Hani hyper casual tarafındaki mikro mekanikleri çok güzel oyunun içine entegre etmeyi başardın. Sen o kasada para üstüne şık verilmesi, dolapların yerleştirilmesi, kutu taşınması, kutuyu atmam böyle haldır diye şeyin dibine hiç yerleştirmeden falan. Ben neymiş bu oyun diye açtım ve akşam olmuştu. Yani benim süpermarketi bir Türk'ün yaptığını öğrendikten sonra karşılaşma anım bu. Ya zaten ömrüm hyper casual'la geçiyor. Geliştiren bir tane stüdyom var. Ne kadar sarabilir ki PC'de dedim ve güneş batmıştı öğlen başladığım oyuna. Dedim gideyim tanışayım ben Yusuf'la. Çok iyi yaptın. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu aslında hyper casual'da şu anda. Yani bunu hyper casual'dan biliyoruz. Bildiğimiz şey ne? Oyunun polish olması. Evet. Juicy olması. Bunların Türkçe terim karşılığını çok bilmiyorum. Maalesef. Yani cilalanmış olması ve gerçekten o ufak bir eylemin bile oyuncuya hissiyat vermesi, güzel bir şey olması gerekiyor. Ama bunun çok güzel PC'de de örnekleri var. Hatta bunun olmadığı başarılı bir bilgisayar oyunu yok. Ama aynen. farkında değiliz. Aslında bu şeyle aynı. Yani bir FPS'de yürürken kendi ağırlığını hissetmen, Evet, ateş ettiğinde o kesinlikle merminin öyle. çıktığını ve düşmana Kesinlikle. girdiğini görmenin Ya, en başka klasik bir çeşidi. En klasik şey vuruş hissiyatı Evet. diyoruz. Vuruş hissiyatı da bir polish. Evet. Bunun olmadığı bilgisayar oyunda yok. Son dönemlerde işte hyper casual'da bu biraz daha key metrik gibi telaffuz edildiği için bu biraz daha böyle hyper casual'dan yapılıyor ama gerçekten bunun olmadığı ve başarılı olan bir bilgisayar oyunu yok. Mesela çok bir sürü oyun vardır örnek ama şu an sayacağım bütün oyunlarda
tekrar bir girip bakarsanız şunu yapmak çok eğlenceli çünkü çok polished dersiniz. İşte simülasyon türünden devam edersek House Flipper mesela çok büyük bir IP ve oyunda yaptığınız her şey çok eğlenceli. O boyadaki sesi hatırlıyor musunuz? Fişt fişt diye bir ses çıkıyor. O kadar güzel hissettiriyor ki. Ama bunu oynarken sanıyorum Hyper Casual trendinden de önce bir oyun. Çok daha önce çıkmış olması Olmayabilir gerekiyor. yani 2016 mıydı? evet, simülasyonlar dediğin gibi House Flipper'la falan gerçek Evet, anlamda ilk örnekleri patladı. falan Evet. Yani çok birbirinden besleniyor aslında. Buradaki Kesinlikle. mikro mekaniğin alıcısı var. Bu reklamla oyunu monetize ediyor. Ben 3-5 dolar fiyat etiketiyle monetize edebilirim fikriyle doğuyor simülasyon türü de. Yani demek istediğim bu aslında bilgisayarda zaten var olan ama adını kimsenin koymadığı bir şey. Evet. Bir tavsiye verecek olursam buna dikkat çekmek isterim açıkçası. Özellikle Steam oyuncusunu kandırmak çok zor. Çok böyle bir şeyleri ortaya toplayıp da oyun sunamıyorsunuz. Asset flip diye bir kavram var. Var. Evet. Çok uzun zamandan beri. Evet. Şeyde değil. Mobilde hiç kimse bir oyuna asset flip demiyor. Çünkü mobil oyuncusu o kadar şey de değil. Ama bilgisayardaki ya da konsoldaki adam çok daha farklı. Çok daha oyuncu aslında. Çok da casual değil. O yüzden ne olursa olsun güzel olması gerekiyor. Hissiyatını, polished olması gerekiyor. Hissiyatını güzel vermesi gerekiyor. Ben buradan kurtulmak için o kadar özen gösterdim ki. Çünkü temelde şu var. Ben solo developer'ım. Her şey hazır asset. Asset flip olmaktan uzaklaşmak benim için o kadar zor ki. Bunu yapmak için elimden geleni yaptım. Şunu istedim. Oyuncu bakınca mutlaka şey olacaktır. Asetleri bulacaklardır. Hangi oyunda geçenlerde ya bu yıl içerisinde patlayan oyunlardan biriydi. Evet. Unreal Marketplace'te şehrin aynısı var diye. Olduğu gibi. Evet. Bulacaklardır çünkü. Sonra bir de bunu ileri taşıyanlar da var. Oyunculardan şunu gördüm. Korku oyununda, kapkaranlık bir oyunda, oyunu bilmiyorum. Bir yerde bizim marketteki ürünlerden biri var. Bir masanın üstünde. Adam bunu fark etmiş. Oyuncu o kadar şey ki. Benim bundan uzaklaşmam için hazır aset flip işte üzerinde emek yok diye. Gerçekten o emeği oyuncuya göstermem lazım. Yaptığım her şeyi oyuncu görsün istedim. Oyuncuların görmediği daha backend tarafında daha az özen gösterdim. Oyuncunun gördüğü tarafa daha çok özen gösterdim ki o algıdan kurtulmak istedim açıkçası. Tek başına gelebileceğin noktaya geldiğini düşündüğünde ekibi büyütmeye başladın. Şu an kaç kişisiniz? Şu anda 4 geliştirici, bir 3D artistimiz var. Artı ben varım. 6 kişiyiz. Artı eşim var. 7. Ve bunu şöyle planladım açıkçası. Kontrollü büyümek istedim. Kontrolsüz büyümek istemedim. Şu anda underemployed bir durumdayız. Hala ihtiyacımız var ama hala kontrollü büyümek istiyorum açıkçası. Evet. Çünkü bir çekirdek ekibi oluşturup bir şirket kültürü oluşturmaya çalışıyorum. Bir çalışma yöntemi, bir model oluşturmaya çalışıyorum. İşte herkesin başladığı saatten günlük toplantılara, akşamki raporlamadan herhangi bir iletişimde vesaire kullanacağımız tool'lara şu olacak. 6. kişi geldiğinde kurulmuş bir yere gelecek. Ne yapacağı belli olacak. Bugün itibariyle aslında ikinci büyüme evresindeyiz. 4 aydır bu ekiple, şu anki çekirdek ekiple çalışıyoruz. Bugün ikinci büyüme evresindeyiz. Bir noktada dediğin gibi ben yetişemedim. Oyun zaten benden çıktı. Hit olmaktan da çıktı, viral olmaya gitti. Şu çok hani garip bir şey bunu söylemek. Supermarket Simulator bir simülasyon oyununun Steam'de de var olan diğer oyunlar ve şu ana kadar çıkmış oyunlar için söylüyorum. Geldiği en üst nokta. Bunu tek başıma yönetmem çok zordu. Geliştirmek başka bir dert. Business tarafıyla uğraşmak işin başka bir dert. Evet. Yönetmek. Kesinlikle. Ben çekilmek zorunda kaldım. Mutfaktan çıkmak zorunda kaldım. Şimdi ekip arkadaşlarım çok iyi idare ediyorlar. Çok mükemmel bir ekip var şu an. Yani buradan onlara da herkese selam olsun. Gerçekten mükemmel çalışıyorlar. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Ne var peki gelecekte Nokta Games için? Gelecekte ne var? Süpermarket devam ederken ikinci bir oyuna hazırlık yapmak istiyoruz. Süpermarketin kardeş fikirlerinden devam etmek istiyorum. Açıkçası, O üniversiteden gelen evet, o fikirlerden dönemki değil mi? fikirlerden. Bu arada bunlar hani şeyde değil, bir totem değil. Gerçekten o oyunu görmek istiyorum, Ya yapmak hakikaten istiyorum. bak mesela seninle ilgili bilmediğim bir şey o. Şimdi 7 yıl önce başladım dediğinde oyun fikirlerim vardı. Henüz programcılık yoktu sende Evet. galiba.
Ama Evet. o kadar hani fikirler güzelmiş ki Supermarket Simulator çıktı içlerinden. En yapılabilir kısa sürede Evet. olan fikir Evet. hatta o da yani. Ve hatta hani şeydir ya, hep derler bir fikir aynı anda aynı dönemde birden fazla kişinin aklına gelir diye. Hı hı. Mükemmel orijinal bir fikir de değil zaten. Ama şunu görebildik sonrasında. 7 yıl önce benim yazdığım mekanik, 4-5 yıl sonra hyper casual, başlı başına bir hyper casual Tabii. hit oyun oldu mesela. Rolling iki ayrı şeyi var mesela. Raf Evet. dizme Evet. ve cashier oyunu, parayı o güzel bir hisle para alma verme, para üstü verme Evet. üstüne. Bir de senin yaşadığın bir örnek var. Bu da güzel bir örnek olabilir geliştiricilere. Yani Supermarket Simulator'ı daha önce de denemiş ve simülasyon türünde ilk adı geçen şeydir. Polonyalı publisher'dır Playway. Kesinlikle. Oyuncu olarak Hı. zaten onların her işine hayranım. Hı hı. Yani bütün oyunlarını oynadım. Hı hı. Bütün IP'leri bilirim. Severek de Hı hı. oynarım. Fanlarıyım adamların. Ama kimseye ulaşamadık. Hı. Ürün bazlı bir adamım. Hani zaten az çok anlamışsınızdır. Aynen. Benim için konuşmayayım da ürün yapayım. Ben yapabildiğim şey o. Ürüne odaklanayım. Ürün kendini bir şekilde satarcıyım. Bu yüzden elimizde hiçbir şey yokken, sadece böyle bir fikrimiz varken hadi şöyle bir fikir var, yapalım, siz de yayınlar mısınız demek istemedim hiç kimseye. Daha ziyade ben geliştirmeye başlayayım, birilerinin dikkatini çekecektir diye tahmin ediyorum diye başladım. Öyle de oldu. Firmalarından biri iletişime geçti. Oyununa bir demo var mı? Bir build var mı diye sordular. Ben de o an yok. 2 haftaya hazırlarım diye geri döndüm. 2 hafta oldu. Build attım. Hazırladım. Mail attım. Dönüş yok. 1-2 hafta daha geçti. Unuttunuz mu ben buradayım diye mail attım. Dönüş yok. Sinirlendim. Küstüm. Piyasaya, sektöre, publishing'e küstüm. Buraya kadar geldiysem, çünkü bir de aradan da zaman geçti ve ben o ilk şeyi de atlatmaya başladım. Psikolojik baskıyı da atlatmaya başladım. Tamam dedim, ben buraya kadar geldiysem sonra da kendim yayınlarım. İyi ki olmamış. İnanılmaz. Yani kaç gösterindeki gezegenler bitti, arka arkaya diyecek. Alpha Centauri'den gezegen çekiyoruz artık. Yani işte publishing Hazırım vermeye. şeyle anlaşsan yüzde bilmem kaçını versen falan filan. Yani inanılmaz bir Ve hikaye daha ya. kötüsü şu. Belki bu hiç olmayabilirdi. Hmm. Şunu deseydi ki yanlış çalışıyorsun. Öyle değil. Şunu yapacağız. Benim istediğim Senin şeyler istediğin gibi de başka olmasaydı şekilde oyun olsaydı. bugün böyle çıkmayabilirdi. Bu noktaya hiç gelmeyebilirdi. Ben bu arada Game Devist'i birazcık koruma kalkanı altına almak istiyorum. Biz öyle yapmıyoruz. Biz serbest bırakıyoruz mümkün mertebe herkese. Evet, o Bu arada yüzden beraber anlaştık çalışıyoruz. bu arada. Onu da bir disclaimer olarak vereyim. Naisu ve Game Devist tarafından şu anda konsol versiyonları yürütülüyor. Supermarket Simulator'ın ve Ve özgürüz arkadaşlar. evet. Ya bir sıkıntı olduğunda araya giriyoruz biz. Burada bu arada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kendi ailem de, eşim de, eşimin ailesi de o kadar yardımcı, o kadar destekleyici oldular ki. Bu dönemde eşim benim, özür dilerim, ailem Urfa'da. Onlarla ancak telefonla görüşebiliyoruz. Eşimin ailesi Ankara'da. Sık sık görüştüğümüz süreçte hani ben emin olabilir miyim, olamaz mıyım, büyüğüm, fikir almak istiyorum diye konuştuk. Eşimle de sürekli konuşuyoruz. Eşimin babası, babam çok yardımcı oldu ve şu cesareti verdi. Ben de arkanızdayım diye. Dedik ki tamam, biz bu şekilde idare edebiliriz, yani bunu çıkarabiliriz dedik. O kadar değerli ki bu. Çok. Yani gerçekten Ailenin desteği. eşim için de, kendi ailem için de, eşimin ailesi için de o kadar şanslıyım ki. Yani dün de konuştuk ya. Evet. Hakkını asla ödeyemem eşimin. 1 aylık evliyiz. Borç var. Ben işi buluyorum ve beğenmiyorum. Çıkmak istiyorum 5 günde ve böyle bir risk almak istiyorum. Herkes kabul etmeyebilir. Eşim kabul etti, destekledi, yardımcı oldu. Geliştirmeye de yardımcı oldu. O konuda O kadar orayı gösterip duruyorsun. Aslı orada. kendini gösterse ister Evet. misin? Bir kameraya gözükse hayır hayır diyor orada. Gelmek ister misin? Yani gerçekten hakkını ödeyemem. O psikolojik bunalımdan beni çekip çıkaran isimler bunlar. Gerçekten borçla, o maaşımla girdiğim bir dünyada, daha yeni evliyiz. O ay işten çıkmasam balayına çıkacağız. Böyle bir senaryo varken bir gün bir konuşuyorum, işten çıkarılıyorum. O an cidden hani remote çalışıyordum. Görüşmedeydik. Emin olamadım. Bir daha sordum, işten mi çıkarılıyorum diye. Evet. İçeride işim var. Nasıl haber vereceğimi, nasıl söyleyeceğimi bile bilemiyordum. Bir gittim, zaten o da almak istediği şeyleri favorilere falan ekliyor. Çıkarmak zorunda kaldı. Yani onun bana yüklediği o baskı, o kadar fazla ki o gün
Onu biraz da şey yapmak istiyorum. Neşelendirmek istiyorum. Dünyanın sonu değil diye. Ben de ona inanmak istiyorum. Ama içten içe de şunu hissediyorum. Çok üzgünüm. Çok Kızgınsın gerçekten yani. evet kızgınım. Bu arada gerçekten kızgınım. Çünkü çalıştığım şirkette de şöyle bir ortam vardı. Koca bir şirket. Fransız. Publishing şirketi. Internal ekibinin, iç üretim ekibinin son 3 yılda çıkardığı tek oyunu ben yaptım. Ona rağmen ben çıkarılıyorum. Niye? Çünkü biraz fazla konuşuyorum. Fazla eleştiriyorum. Şu şöyle olmamalı ya diyorum. Biraz işte yönetim şeyi kabul edemiyor. Ve üst yönetimin, C-level'ın bundan asla haberi yok. Berbat bir mobbing yiyorum. İçten içe o yüzden şuna inanıyorum. Rahatladım ve inanıyorum ki bu daha iyi bir şeye dönebilir. O an Yemin onu ediyorum gördün buna mü? inanıyordum. O an Evet. inanıyor muydu? Gerçekten Evet. çok karamsar olabiliyor insan o tür Evet, anlarda yani çünkü. çok üzgünüm ama gerçekten buna inanıyorum. Bu bir işaret olmalı yani. Gerçekten belki aradığım fırsat bu olabilir. Ben çünkü orada çalışırken de bir bilgisayar oyunu yapmak istiyordum. Mesai biter, ben işime bakarım, kendi projemi geliştiririm diye ama o kadar yoruluyorsunuz ki sabahtan akşama kadar oyun geliştiriyorsunuz. Bilgisayara bakmak istemiyorsun. Evet, bir de ondan sonra daha şey yapamadım. Ve o gün çok üzgünüm ama belki de bu fırsattır dedim. Ve çok bir gezegen daha söyleyeyim abi. Yayınlattığım oyun dediğim oyunun bonusu var. Bu bonusu şirket ödemek için aylarca bekledi. Aylarca ben o bonusu bekledim. Ve işten çıktığımda ödediler. Tazminatım var, bonusum var, 4 ayım var. 4 Onlarla ayda 4 ay. süpermarket simülatörü yapabilirim. Bu 4 ay elimdeki bütçeden hesapladığım şeydi. Daha önce gelmiş olsaydı, ben başka bir şey harcamış olsaydım, Tatile gitmiş olsaydınız gitmiş mesela. olsaydım 2 ay, 2 ayda süpermarket çıkaramazdım. Herhangi bir şey de çıkaramazdım. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Yani evet. Ya bu kadar şeyin ucuca gelmesi, tevafuk etmesi inanılmaz bir şey. Yani Şunu da söyleyeyim bu arada. 1 yıl sonra süpermarketten sonra balayına çıktık. sonuna kadar hak edilmiş bir Çok teşekkür balayı. ederim. Gerçekten Aslı sana da öncelikle teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim Türkiye'den daha fazla bu tür başarı hikayelerine ihtiyacımız var. Yani gerçekten hiçbir şeyin olanaklı gözükmediği bir noktada her şeyin ucu uca eklenerek müthiş bir global başarıya imza attınız. Türkiye'de roket hızıyla büyümekte olan PC konsol sektörünün gıptayla bakacağı bir şey. Hep ters giden olaylar zinciri dinlerken yani imkansız bir şekilde iyi giden olayları dinlemek gerçekten ilaç gibi geldi şu dönemde özellikle. Benim de hani 7 yıl 4 ay dedik ya. Önceki 7 yılım da ters giden olaylardan ibaret. Ve eşimle sürekli şunu diyoruz. O süreçte herhangi bir şey ters gitmese bugün bu noktada olamazdık. Buna canı gönülden inanıyorum biliyor musun? Yani kötü olan bir olayın içindeyken vay ne kadar kötü bu Evet. başıma nasıl geldi vay vaylar yapıyorsun. Aradan birkaç sene geçince o kötü olay olmasa o an bulunduğun noktada olmayacağını görüyorsun. Yani Kesinlikle öyle. olayların içindeyken çok şey yapmamak, karamsarlaşmak, hep enseyi karartmamak lazım diyor. Evet. Ya, çok ters bir coğrafyada yaşıyoruz çünkü hep kötü olaylar gözümüze de sokuluyor. Gerçekten öncelikle sizi, seni, sonra ekibini canı gönülden kutluyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza da atacaksınız İnşallah. bundan sonra. İnşallah. En zorunu atlattık gibi. Hiç belli olmaz. Ne zorluklar öyle. var bu coğrafyada. Doğru. Kesinlikle öyle. Arkadaşlar size de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa aşağıya yazın. Görüyorsunuz adam psikopat. Aşağıdaki yorumlarınıza da mutlaka gelip cevap yazacaktır. Muhtemelen hepsini okuyacağım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.